Selamlar herkese. Bugünkü videomda Unity ile birlikte biraz daha OOP, Solid, hatta Nlayer katmanlı örneklerinden bahsetmek istiyorum. Gördüğüm örneklerde genelde yapılan oyunlarda gördüğüm örneklerde bu yapılardan genelde uzak olduğunu görebiliyorum. Yani bu küçük oyun olabilir, orta ölçekli oyun olabilir, fark etmez. Aslında bu bizim her yerde ihtiyacımız olan bir yapı. Çünkü birincisi OP ve Solid ile yapılan bir kod yapısı tamamen başkaları için okunması daha kolay, incelenmesi, hatta tek değil de, yani tekte de aslında bir ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra o koda baktığınızda kim kimle iletişim kuruyor. Yani OOP ve Solid'de uygun bir kod yapısıyla yaparsanız kimin neyle ilişki kurduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Bu başkaları için de geçerli. Yani sizin kodunuzu inceleyecek olan kişiler için de geçerli. Performans arttırmak için sadece e, tek yapı içinde her şeyi iç içe bir şekilde yazabilirsiniz. Evet, ama yarın öbür gün bir şey değiştirmek istersiniz, ne bileyim, veya sadece sizin okuyabileceğiniz bir kod yapısı haline gelebilir. Bu uygun ve güzel bir yaklaşım olmayacaktır veya olmayacağını söyleyebilirim. Şimdi buradaki örneğimde bu örneğimi hatırlayacaksınız. 8 yönlü hareket örneğimdi. Hatta çalıştıralım, görelim. Burada da karakter controller'la yürüme yapıyorduk. Şöyle. Karakter controller'la yürüyemiyor şu an. Çünkü şurada bir if check koyduğumuzu hatırlıyorum. Evet, bakın böyle. Şu an bu yapımız karakter controller'la yürüdüğünü biliyoruz. Şurada da kod yapımız var. Kod yapımız aslında çok basit. Buraya geldiğimizde karakter controller ve animatörün referansını alıyoruz. Burada input'un referansını alıyoruz ve bu input'u ve karakter controller'ı, animation'ı biz player'ın içinde direkt kullanıyoruz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Siz karakter controller'a, input'a ve animatöre bağımlısınız anlamına geliyor. Ve bu da Solid'in dependency D harfine aykırı. Çünkü D harfine dependency inversion. Yani bunu tamamen bağımlılıkları minimize et veya tamamen ortadan kaldır diyor. Bu örneğimize bakarsak biz karakter kontrolüne bağımlıyız diyebiliriz. Çünkü burada direkt bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde input sistemi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın burada da direkt bu input sistemini kullanıyoruz ve direkt biz bunlara bağımlıyız. Yeni input sistemi evet çok yönlü olabiliyor. Kendi içinde zaten öyle tasarlanmış. Ama şöyle bir şey olabilir. Biz başka bir input sistemi kullanmak istesek burayı ve şu yapıları komple değiştirmemiz anlamına geliyor bu. Peki bunu nasıl çok yönlü bir hale çekebiliriz? Neyle başlayalım? Bence input'la başlayalım. Mesela burada bir input yapımız var, değil mi? Bu input ne yapıyor? Game input actions'tan direkt game input actions'ı kullanıyoruz ve burada new'liyoruz. Ve sıkıntı zaten şu aslında. Direkt bunu kullanmamız. Peki bunu nasıl çok yönlü bir hale getirebiliriz? Şuraya dönecek olursak, bakın scriptlerim burada. Burada bir tane script açıyorum ve input I input reader diyorum. Ve bu da tahmin edebileceğiniz gibi bir interface yapısı olacak. Interface. Ve hiçbir şeyden miras almasına gerek yok. Şimdi burada biz ne kullanıyoruz aslında movement için? Input için ne kullanıyoruz? Vektör 3 kullanıyoruz, değil mi? Movement direction diyor. Şimdi şuraya geldim. Neye ihtiyacım var benim? Vektör 3 move direction diyorum. Set'e ihtiyacım yok. Sadece get olması benim için yeterli. Ve bu input yapım I input I input reader olarak değiştiriyorum. Şimdi burada bayağı bir hatalar gelmeye başladı. Güzel.
Şimdi buranın altına da public class, buna da diyorum ki mesela new input reader ve bu I input reader'dan miras alır. Tabii ki neye ihtiyacım var? Move direction. Çünkü bunu ne yaptık? Bu mecburi olacak dedik değil mi? Aslında ne yapıyoruz? I input reader interface'imiz var diyorum. Ve bunu kim bundan miras alırsa bu kontratı onunla yap diyorum. Güzel. Şimdi Jetor neydi? Constructor'ımız. Constructor'ın içinde şu yapıyı nerede? Şu yapıyı komple alıyorum şuradan. Şunu aldım. Input input ve şu yapıyı da şuradan alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Ve aynı şekil şurayı da alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Bunların da tabii ki şeyini vermek durumundayım. Nedir onun adı? Using namespace'lerini vermek durumundayım. Çünkü dosya yolunu bilmesi lazım değil mi? Şimdi burada bu hata veriyor. Neden? Şunu interface değil. Şurası. Private set yapacağız burayı da. Ve burada ne yapmış olduk? Şimdi ben burada neyi kullanıyorum? Ben burada new input reader'ımı kullanıyorum. Ama new input reader içinde de kullanıyorum. Game input yani new input'umu kullanıyorum değil mi? Unity'nin bize verdiği new input'u kullanıyorum. Şimdi yani bu bir köprü gibi oldu aslında arkadaşlar. Şimdi şuraya döndüğümde şunlara ihtiyacım yok artık. Awake içinde new diyorum. New input reader diyorum. Şöyle. Bakın bunu geldi. Şimdi biz new input reader'ı kullanıyoruz. İçinde ne var? Game input actions var. Yani biz burada new input reader üstünden e, yani bizim oluşturduğumuz new input reader üstünden game input actions yani Unity'nin yeni input sistemini kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi şuraya gittiğimde bakalım çalışıyor mu? Çalıştırdım. Joystick'imi ayarımı aldım. Şöyle bir de elle deneyelim. Tamam, olmadığını görebiliyoruz. Bakalım neden olmuyormuş. Hızlıca şöyle yapalım. Şimdi gidelim bakalım. Input. Input'u çünkü hiçbir yerde kullanmamışız. Update içinde mesela. Update. Şöyle input move direction. Evet. Şimdi bir daha deneyelim. Fazla silmişiz herhalde. Şimdi bir daha deneyelim. Joystick'imi gene elime aldım. Şimdi bastığımda çok güzel bir şekilde çalıştığını görebiliyorum. Evet. Burada bunun güzelliği şu yapıyı New Input Reader'ı ben runtime'de bile değiştirebilirim. Ya bunun güzelliği burada. Şimdi buna şöyle bir örnek verecek olursak mesela ben başka bir input yapısı kullanacağım. Alt input mesela. Yani e, bu illa alt input olmak zorunda değil. Bir özel custom input olabilir. Herhangi bir şey. Public class alt input reader. I input reader ve aynı şekilde bunu da verdim. Private setini açtım. Şöyle aşağı indirmeye çalışıyorum. Ve burada
Burada nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Burada. Şu get'in içine yazalım direkt hepsini. Şöyle. Şimdi burada bize ihtiyacımız olan ne? Input nokta. Şimdi bir de şeye de bakmam lazım. Acaba eski input sistemini kullanıyor muyuz? Settings'te. Onu hatırlamıyorum. Ona hızlıca bir bakalım. Order settings içinde both. Tamam. İkisi de aktifmiş. Onu da bir kontrol etmiş olduk. Şimdi input get input muydu? Bunu bir hızlıca kontrol ediyorum. Burada bir durduruyorum çünkü kullanmayalı bayağı oldu. Tamam. Şöyle devam edelim. Input nokta get axis horizontal R Z diyelim buna. Input nokta get axis vertical. Ama karıştırdım galiba. Şu X, şu Z olacak. Evet. Şimdi horizontal vertical şeklinde yaptık. Horizontal dikey, vertical dikey, horizontal yatay değil mi? Horizontal yatay, vertical dikey. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Return new vector 3 x, y, z şeklinde yaptım. Ve şuraya geldiğimde old input system dediğimde bakın şu kısmı değiştirmeme gerek yok. Sadece referansını değiştirmem yetiyor. Tekrar örneğimize döndüğümde ve çalıştırdığımızda bakın şu an old input sistemle çalışıyor. Bunu runtime'da bile değiştirebilirsiniz. Şimdi diğer bir örneğime gelecek olursak bunu new input'a çekiyorum. New input reader'a çekiyorum ve yeni input sistemine geçmiş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi diğer bir örneğime gelecek olursak burada biz animatörü yani input üzerinden zaten fikri anladığımızı düşünüyorum ama burada karakter controller movement'ımız var değil mi? Yani ve aynı mantıkla bunu da yapacağız. Bir tane mover oluşturacağız ve bu mover'ımız karakter kontrol yani o mover karakter controller arasında bir köprü olacak aslında. Yani işin mantığı bu diyebiliriz. Ve gene bu using'lere de ihtiyacımız kalmadı. Çünkü zaten burada kullanıyoruz değil mi? Şimdi karakter controller üzerinden gidecek olursak bunu ya input player'e özel aslında değil mi? Yani joystick'ten input almak ve diğer input işlemleri player'e özel. Ama karakter controller movement diğer yapılara yani enemy de buradan yürüyebilir veya başka bir non-player karakter de buradan yürüyebilir veya player'imiz de buradan yürüyebilir. Şimdi bunu daha güzel düşünmemiz lazım. Şimdi aynı mantık buraya da gidiyorum. Bir tane karakter controller mover ya da karakter controller move diyelim. Tamam. Ve bunun da mono behavior olmasına gerek yok. Normal bir class olabilir. Aynı şekil buraya da bir tane interface verelim. Public interface I interface I mover dedim. Ve bu I mover
buradan buraya miras verir. Şimdi burada karakter controller'ımız olacak. Jetor içinde karakter controller'ı alacak. Ve karakter controller'a verecek. Bu nedir? Bu bir injection'dır değil mi? Ne yapıyoruz? Karakter controller move'a karakter controller'ı injekte ediyoruz. Ve burada bu nerede yürüyor? Void fixed tick. Çünkü neden? Fizik işlemleri burada yapılıyor. Değil mi? Burada yürümesini tercih ediyoruz. Şimdi aynı şekil karakter controller move diyoruz. Ama bunun bir input alması gerekiyor. Bu input'u da nereden alacak? Şöyle gidersek. Şurayı siliyoruz artık. Ya da şöyle yapalım. Bunu direkt alalım. Şuraya taşıyalım. Şimdi bu normalde speed'i şeyden alırız. Load speed diyorum. Mesela 5F dedim. Fark etmez. Ya bu speed'i stats'lerden alırız ve oraya verdiğimiz, oradan geldiğini varsayalım. Ama normalde hani direkt böyle içine yazmayız tabii ki. Şeyden alır. Stats'ten alır. Şimdi burada move direction'ımız aslında input'umuz eksik değil mi? Peki bunu buraya nasıl verdirebiliriz? En kolay yöntem vektör 3 move direction ve şuraya move direction demek. Tabii ki burada bir hata geliyor. Şunda move direction. Bunu da buraya göre uyarlıyorum hızlıca. Şimdi bunu da buraya uyarladım. Ve şuraya döndüğümde can move. Bu bizim yazdığımız bir şey. Şimdi buraya geldim. Mover. Şimdi mover burada mover new. Şimdi ne istiyor bu? Karakter controller değil mi? Karakter controller'ımızı verdik. Ve buraya mover nokta fixed tick ne göndereceğiz? Move direction. Şimdi çalışır mı? Buna da bir bakalım. Şöyle bunu da yaklaştırayım. Çalışır mı? Bunu da bir inceleyelim. Şöyle can move'u aktif hale getirelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Bir problem de yok. Şurada bir yukarı çıktı. Ama temel olarak mantığımız çalışıyor. Şimdi bunu değiştirmek istesek aynı şekilde mesela bunu karakter movement değil de ne diyelim? Public class translate movement translate move I mover desem şeklinde Jetor transform dedim. Şurası fazla oldu. Transform. Ve burada da yine aynı şekil load speed 5F translate ne dedik? Time delta time speed move direction. Değil mi? Şurası read only. Ve şuraya geldiğimde player'e şimdi burası karakter controller değil.
ne dedik? Translate movement ve burada da hata veriyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Transform diyebiliriz. O zaman diğerine geçtiğimizde hata verecek diyebilirsiniz tabii ki. Bakalım. Karakter controller movement. O zaman şurayı şöyle güncelleyelim. Buraya da transform diyelim. Bu şekil. Ve şurası transform get component karakter controller. Değil mi? Bu şekil yaparız. Ve iki tarafta move ve translate move şeklinde yaptığımızda ve buraya döndüğümüzde bunun artık translate ile hareket ettiğini biliyoruz. Çalıştıralım. Görelim. Şöyle. Bakın diğerinde ne oluyordu? Fizik işlemleri de vardı. Burada şu an yok çünkü karakter kontrolünün içindeki kolaydır kullanıyorduk. Ama burada da görüyorsunuz aynı mantık çalışıyor. Şimdi şu olamaz mı? Ben iki yapıyı da karakter controller'la yürütmek istiyorum. Veya hepsini bir yapıyla yürütmek istiyorum. Ama burada hani şu iç tarafta bir if else yazmak istiyorum. Veya burada hani if şöyleyse böyle yap. Bu karakter buraya gelirse şunu çalıştır gibi. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? İşin doğrusu şöyle. Burada bir n-layer mantığı kullanmak gerekiyor. Peki n-layer nedir? Katmanlı mimari mantığı. Peki katmanlı mimari mantığında nasıl işler yürüyor? Bir tane data access layer'ımız var. Bir tane business layer'ımız var. Bir de user interface kısmımız var. Aslında business dediğimiz o manager'ın kendisi oluyor. Data access layer'ımızda aslında şu kısımlar. Şunlar bizim data access layer'larımız oluyor. Yani burada biz bir şöyle yapalım. Daha mantıklı olur. Mover dal dediğimde şöyle örnek istiyorum. Mover dal dediğimde data access layer oluyor. Bunlar da translate move dal ve aynı şekil karakter controller move dal şeklinde oluyor. Yani bunlar ne? Data access layer. Data access'te ne? Saf data işlemleri var. Burada da ne yapıyoruz burada? Saf data işlemine burada bir yürüme işlemi mesela. Burada da aynı şekilde yürüme işlemi. Ama bir if else kesinlikle burada kullanmıyoruz. Veya minimum. Yani kesinlikle demeyeyim de çok keskin bir şekilde o değil de kullanmamaya gayret ediyoruz. Çünkü data access layer'ı sadece data işlemi vardır. Peki bunları biz nerede yöneteceğiz? Bunların da bir business tarafı vardır. O da mesela şöyle yapalım. Şuradan yeni bir şey açalım. Buraya geldim. Player Movement Manager diyorum. Yanlış açtım. Ve bu da normal bir cluster. Burası bu public interface I movement service'ten miras alırlar. I movement service'ten miras alırlar. Ve burada artık I mover dal burada işlem görür. Ve burası player controller player demişiz. Player'dan artık ne gelecekse burada mover dal burada bu işlemleri yapar. Mesela input diyelim değil mi? Geldim. Burada şöyle yapalım.
Overall new translate şunu yapsın ve player transform'u versin. Bu bir. Burada buranın bir tane void tick void fixed tick olarak 2 tane açtım. Ve bunu da buraya veriyorum. Burada bu işlemleri yaptık. Şimdi tick'te input alacağız. Player nokta şey almamışız. Player değil mi? Şimdi burada Moodle bizden ne bekliyor? Bir input bekliyor. Bu input'u şunu da read only diyelim. Şimdi bu input'u şurada vektör 3 move direction dedim. Move direction eşittir player nokta input reader diyorum. Şu an böyle bir şeyim yok. Bunu hemen oluşturuyorum buraya. Hatta şöyle yapalım. Direkt şunu aldım. Şuraya verdim. Şunu şöyle yaptık. Şuraya input reader private set dedik. Ve şuraya geldiğimde move direction diyorum. Şunu da read only diyebiliriz. Ve buraya move direction. Ve burada yazacağım ekstra bir if else kısmı burayı bağlar arkadaşlar. Ve artık şuraya döndüğümde, player'ime döndüğümde benim sadece bakın buna ihtiyacım kalmadı. Buna ihtiyacım kalmadı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ve aynı şekilde buna. Ve şu can move mesela bunu da aslında burada değil artık. Bu da burada değil. Mesela şunu şöyle yapalım. Bu can move dedim. Can move. Değil mi? Input reader değil. Şurası. Mesela burada bir if. Hatta şöyle. Can move değilse return et. Bu ayrı bir kısım. Şimdilik şöyle yapıyorum. Şimdi burada artık benim ne ihtiyacım var? Benim burada şuraya yazalım. Movement service diyorum. Ve burada movement service new player movement diyorum ve burada benim ihtiyacım player arkadaşlar. Ya da this diyelim. Aynen. Bu işlemleri burada hallediyorum. Yani manager'ımın içinde hallediyorum. Buraya geldim. Movement service tick ve movement service fixed tick. Ve işler yani player tarafı bu kadar azalmış oluyor. Yani ve küçülmüş oluyor. Şimdi şu önce bir çalıştığını görelim bunun. Bu yapının.
Şöyle bir daha yapalım. Tamam. Neymiş sıkıntı, bir daha bakalım. Input reader. Tamam. New input'u alıyor. Karakter player. Tick geliyor. Can move. Tamam, anladım. Can move'u kaldırmadım ve animasyonu da koymadığım için çalışmamış gibi gözüktü. Şöyle yapalım tekrar. Şöyle yapalım. Evet. Burada mesela karakter controller'la işlemimizi yapmış oluyoruz. Animasyonu da şöyle çözebiliriz. Animasyon yapımızı. Tabii ki bunu da ayırmayı tercih ederim. Ee, Yani normal şartlarda, ama hızlı bir çözüm olması için şuraya geldim. Şuradan mesela bunu alabiliriz. Vektör 3 move direction private ve tabii ki bunu şuraya vermem gerekir. Şeklinde yaparsak bir daha deneyelim. Aynı şekil çalıştığını görebiliriz. Evet. Ya movement, hem bu sistemin artılarından bir tanesi de şöyle: bu çok daha kolay test edilebilirdir arkadaşlar. Çünkü sadece bana iMove servis yeterli. Yani bu yapı hem nLayer mantığında hem OOP ve Solid'e uygun, hem de nLayer yani katmanlı mimari mantığına da yatkın ve test edilmeye de çok daha uygun ve kolayca da manipüle edilebilir arkadaşlar. Evet, benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.